Bu videoda gördüğünüz kadın 25 Nisan 2023 yılında tüm Amerika'yı şok edecek en korkunç suçlardan birini işledi. Bugün anlatacağım olay daha geçtiğimiz aylarda yaşandı ve Amerika'da oldukça büyük bir tepki topladı. Peki bu kadın kimdi ve bu suçu tam olarak neden işledi? Videoya geçmeden önce bu gibi videolar için kanalıma abone olmayı ve hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın. Michael Fontenelle 25 Nisan Salı günü işten dönerek Louisiana eyaletinde bulunan evine geldi. Michael bu evde iki kızı ve uzun süredir birlikte olduğu Hannah London'la birlikte yaşıyordu. Fakat Michael o gün geç saatlere kadar çalışmıştı ve oldukça yorgundu. Bu yüzden doğruca yatağına gitti ve sabah 7 civarında uyandı. Uyandıktan sonra kızlarını kontrol etmeye giden Michael, büyük kızının yatağında huzur içinde uyuduğunu gördü. Ancak küçük kız kardeş orada değildi. Michael bu durumdan huzursuzlanarak kızının sabahın bu saatlerinde nereye gitmiş olabileceğini merak etti. Fakat küçük kızının yatağına baktığında yatağının bozulmamış olduğunu gördü. Yani Michael'ın küçük kızı Bella muhtemelen gece evde bile kalmamıştı. Belki de önceki gün okuldan eve bile hiç gelmemişti. Michael'ın aklına gelen ilk şey eski karısı Jennifer Zeledon oldu. Muhtemelen eski karısı ve çocuklarının annesi Jennifer Bella'yı almıştı ve dün onunla birlikte kalmıştı. Jennifer Michael'dan sadece birkaç blok ötede yaşıyordu ve ikisinin yıllar boyunca süren bir velayet kavgaları bulunuyordu. Hatta bu kavgalar bazen o kadar şiddetli oluyordu ki polisin müdahale etmek zorunda kaldığı durumlar bile vardı. Bu yüzden Michael'ın kızı Bella'yı Jennifer'dan uzak tutmak istemesi pek de şaşırtıcı değildi. Michael yine de kesin bir bilgi almak için kendisiyle birlikte yaşayan 43 yaşındaki sevgilisi Hannah'ın odasına giderek onu kontrol etmek istedi. Hannah birkaç senedir Michael'la birlikteydi ve bu süre zarfında neredeyse kızların da üvey annesi gibi olmuştu ve onları gerçekten önemsiyor gibi gözüküyordu. Michael Hannah'ı arasa da sevgilisinin de evde olmadığını ve dün gece aslında eve hiç gelmediğini fark etti. Hannah ve Bella'nın evde olmadığını fark eden Michael'ın endişesi artık iyice artmıştı. Hannah ve Bella neredeydi? Birlikteler miydi yoksa ikisinin de başına kötü bir şey mi gelmişti? Tüm bu sorular arasında Michael polise giderek kayıp ihbarında bulundu ve yapılan bu ihbar yaşanan dehşeti gözler önüne serecekti. Polisler Michael ve Bella'nın ablasıyla görüştükten sonra Jennifer'ın evine gittiler. Bella ve Hannah'ın nerede olduğuna dair sorular sordular. Jennifer ve Hannah birbirlerinden pek hoşlanmıyorlardı ve yıllar boyunca asla anlaşamayacaklarını da açıkça belirtiyorlardı. Bu yüzden polisler Jennifer'ın evine gittiğinde Jennifer'ın kızı ve Hannah hakkında bir şeyler bulabileceğinden şüpheleniyorlardı. Polisler Jennifer'ı evinde sorguladıkları sırada evin ön bahçesinde dikkat çekici bir şekilde duran büyük bir plastik kova olduğunu fark etmişlerdi. Kova polislerin içinde ne olduğunu öğrenmek isteyecekleri kadar şüpheli duruyordu ve dikkatlice yaklaşıp kapağı açtıklarında dehşet verici bir görüntüyle karşılaştılar. When they opened up that bucket, they found the 60-year-old deceased inside that bucket. 6 yaşındaki Bella'nın küçük bedeni evin bahçesindeki kovanın içinde cenin pozisyonunda kıvrılmış bir şekilde bulundu. Tüm alan olay yeri olarak kapatıldı ve kayıp kişi vakası da artık bir cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Olayın duyulmasından sonra tüm kasaba dehşete kapıldı ve olay tüm aileyi mahvetti. Polisler kızın ebeveynlerinden şüphelenmiyordu. Fakat kovanın buraya nasıl geldiğini araştırmaya başladılar. Yapılan eylem oldukça hastalıklı bir durumdu ve olayın sorumlusunu bulmak çok uzun sürmeyecekti. Bella komşular tarafından tatlı, arkadaş canlısı ve küçük sevimli biri olarak tanımlanıyordu. Sık sık mahallede bisiklete binerken ya da ablasıyla oynarken görülüyordu. Bella aynı zamanda bir anaokulu öğrencisiydi ve korkunç olayın duyulmasının ardından okul tüm öğrencilere arkadaşlarının yasını tutmaları için haftanın geri kalanındaki tüm dersleri iptal etti. 29 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Bella'nın cenaze törenine okuldan 500 civarında öğrenci aileleriyle birlikte cenazeye katılarak arkadaşlarının yasını tuttular. Peki Bella'ya bunu kim yapmıştı ve Hannah neredeydi?
Daha da önemlisi bu cinayeti acılı babanın kız arkadaşı Hannah işlemiş olabilir miydi? Yoksa Hannah da ortalıkta serbestçe dolaşan psikopat bir katilin kurbanı mıydı? Müfettişler Bella'nın bulunmasından sonra Hannah'ın izini aramaya devam ettiler ve Hannah'ın yerel bir hastanede zihinsel bir değerlendirmeden geçtiği bildirildi. Görünüşe göre Hannah gece yarısı polis merkezine kafası karışık bir hale gelmiş ve yardım görevlisiyle konuşmaya çalışmıştı. Ancak Hannah kendisinden geçmiş görünüyordu. Bu yüzden yardım görevlileri onu hastaneye nakletmek için bir ambulans çağırdılar. Ambulans Hannah'ı yerel bir hastaneye nakletti. Hannah hastanedeyken müfettişler kadının geçmişini araştırmaya başladılar. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Hannah ve Jennifer'ın arası iyi değildi. Polisler 2021 yılında yaşanan bir olaya göz attıklarında bu anlaşmazlığın çok daha derin olduğunu gördüler. Hannah 2021 yılında Jennifer ve kız kardeşi Evelyn'e karşı kendisine zarar verdikleri iddiasıyla yasaklama emri çıkarmıştı. Raporlara göre 17 Mart 2021 yılında yaşanan bir olayda Hannah ve Jennifer bir çocuk yüzme yarışmasında kavgaya tutuştular. Hannah Bella'yı kucağına almış ve Jennifer bu durumu gördükten sonra gelip çocuğunu almak istemişti. Ancak Hannah bu duruma izin vermedi. Çünkü Bella'nın hafta sonu babasıyla kalmasına izni olduğunu ve Jennifer'ın buna müdahale edemeyeceğini söylüyordu. Ancak Jennifer Bella'nın biyolojik annesi olduğunu ve buna hakkı olduğunu düşünüyordu. Bu tartışma giderek alevlendi ve fiziksel bir kavgaya dönüştü. Michael iki kadını ayırdıktan sonra polise verdiği ifadede Hannah'ı desteklemişti. 8 Haziran 2021 yılında ise Hannah ve Jennifer Bella'nın futbol maçını izlemek için yine aynı yerde bulunuyorlardı. Ancak burada yine bir fiziksel kavga çıkmıştı. Polis raporuna göre Michael'ın velayet günü sırasında gerçekleşen bu olayda Jennifer kızına sarılmak istemişti. Fakat Hannah yine velayet gününün babasında olduğunu söyleyerek bu duruma izin vermemişti. Tartışma hararetlendiği sırada Michael duruma müdahale ederek Jennifer'a bir dakikalığına sarılmak için izin vermişti. Jennifer kızı Bella'ya sarıldığı sıradaysa Hannah telefonunu çıkararak bu anları kaydetmeye başladı. Ancak Jennifer'ın kız kardeşi Evelyn bunun özel bir an olduğunu ve bu anı kaydetmesini istemediği için Hannah'ın telefon kaydı yapmasını engellemeye çalıştı. Fakat Evelyn telefonun kayıt yapmasını engellemek için elini telefona götürdüğü sırada Hannah Evelyn'in saçını çekerek ona saldırmaya başladı. Evelyn Hannah'a defalarca durmasını söylese de Hannah bir türlü Evelyn'i bırakmıyordu. Nihayet müdahaleler sonrasında Hannah Evelyn'i bıraksa da kadının sol gözünün altında ve elinde bazı çizikler oluşmuştu. Fakat tüm bu olanlara rağmen Hannah iki olayda da kendisini mağdur olarak göstermek istediği için polisten uzaklaştırma kararı almak istemişti. Ancak mahkemeye saklama kararı çıkartmak için yeterli kanıt bulunmadığından dolayı dava düştü. Yine de tüm bu olanlara baktığımızda Hannah'ın Bella ile bir sorunu olmadığı gözüküyor. Hatta Bella'yı önemsediğine inanmak bile mümkün. Fakat Jennifer'a olan nefreti muhtemelen Bella'ya olan sevgisinden çok daha güçlüydü. Polisler Hannah'ı hastanede bulduktan sonra geçmişte yaşanan bu gibi olaylar ve kameralarda yakalanan bu görüntüler sonrasında birinci derece cinayetten dolayı Hannah'ı tutukladılar. Polislere göre Hannah Bella'yı Michael'ın evinde boğarak öldürdükten sonra onu 35-40 litre civarındaki bir kovaya koymuştu ve sonrasında bir vagona yükleyerek küçük kızın annesinin bahçesine kadar taşımıştı. Hatta öyle ki Hannah'ın bu soğukkanlılığı güvenlik kameralarına da yansımıştı. Bu görüntülerde gördüğünüz gibi Hannah oldukça sıradan bir şekilde kovanın içindeki cesedi Jennifer'ın bahçesine kadar taşıyordu. Kameralarda Hannah'ın kovayı sürükleyerek taşıdığı sırada yoldan geçen bir arabadan bile hiçbir şekilde rahatsız olmadığı ve oldukça soğukkanlı olduğu görülebiliyor. Tabii ki de o kovanın içinde küçük kızın cesedinin olduğunu bilmek gerçekten oldukça rahatsız edici. Hannah şu anda Jefferson Paris'teki ıslah evinde gözetim altında tutuluyor ve çıkarılacağı mahkemede birinci derece cinayet ve adaleti engelleme gibi suçlarla karşı karşıya kalacak. Yargılandığı suçlardan suçlu bulunması halinde ise büyük ihtimalle ölüm cezasına çarptırılacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.